Evet, ben kıymalı böreğimi aldım. İşte Instagram'a falan kısa video çektim. Şey dedim orada, hayatımda ilk defa kıymalı börek yiyorum. Yıllarca kandırılmışız. Bu videoda buraya turistik amaçlı geldiğinizde nelere ihtiyacınız olacak? Sim kart, para çekme, yeme içme ortalama ne kadar tutar veya buralarda nereleri gezebilirsiniz? Biraz size bunlardan bahsedeceğim. Şu anda tarihin akışının değiştiği bir noktadayız. Bütün dünya haritasının belki de sil baştan tekrar yazıldığı. Bu 50 mark. Şöyle gözüküyor. Pembe, güzel bir para birimi. Şu andaki bunun güncel kur değeri Türk parasıyla. Sim kart için bu tarz büfeler var. Şu anda ben aktifleyebildim sim kartı, fakat iPhone kullanıyorsanız bir noktada bir değişiklik yapmanız gerekiyor hücresel ağ ayarlarında. Şöyle bir tadımını yapalım. Nasılmış? Oldukça güzel. Dostlar, yeni videodan, Saraybosna'dan herkese selamlar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım iyisinizdir. Ben yeni ülke Bosna Hersek'teyim. Buranın da tatlı mı tatlı, küçük mü küçük bir merkezi var. Saraybosna, oradayım. Hemen size kaldığım hosteli önce göstereyim. Şöyle gözüküyor. Hostel Franz Ferdinand. Eski bir binanın içinde, kapının içinden de çıktım, gördünüz. Gayet güzel dostlar. Şu anda siz hostelin içinde görüyorsunuz. Ben 8 kişilik bir odada yatıyordum. Normalde 6 kişilikti. Fakat orada çalışan arkadaş, hostel boş, bu yataklar daha geniş, böyle yatmak ister misin dedi. Ben de tabii dedim, yani daha iyi olur geniş yatak. Gayet güzel bir hostel dostlar. Günlükte 20 KM'ye veriyorum. KM'ye de birazdan zaten geçeceğim. Anlatacağım size buranın yerel para birimi. Şimdi şöyle, bu güzel şirin çarşının içine beraber bir çıkalım. Evet, burası Baş Çarşı diye geçiyor. Şöyle arkada bakın, çok güzel dağlar var. O dağlara bayıldım ya. Muhteşem gözüküyor. Şimdi Baş Çarşı'da sizinle beraber şöyle bir gezelim. Ben size burası hakkında güzel bilgiler vereceğim. Yalnız bu videoda şöyle bir şey yapacağım dostlar. Genellikle bilgileri turistik ziyaret amaçlı olarak vereceğim. Bosna Hersek biliyorsunuz çok kanlı bir savaştan çıktı. Hatta bir soykırıma uğradı. Bunun hakkında başka bir video yapacağım. Bu videoda buraya turistik amaçlı geldiğinizde nelere ihtiyacınız olacak? Sim kart, para çekme, yeme içme ortalama ne kadar tutar veya buralarda nereleri gezebilirsiniz? Biraz size bunlardan bahsedeceğim. Şu anda söylediğim gibi Baş Çarşı'dayız. Şöyle etraf böyle gözüküyor. Şimdi sizi bir tane dostlar çizgiye götüreceğim. Bakın, tam ortada bu çizgi var. Bu tarafa doğru giderseniz Osmanlı mimarisini göreceksiniz. Osmanlı ezgilerini, Türk kültüründen farklı kafeler, restoranlar, bol bol nargile içilen yerler var. Eğer bu çizgiden bu tarafa doğru geçerseniz de Avusturya Macaristan İmparatorluğundan kalan binaları göreceksiniz. Oranın kültürünü daha çok hissedeceksiniz. Bu şekilde ayrılmış bir vaziyette Saraybosna. Tabii ki de şöyle düşünmeyin, işte bu tarafta sadece Müslümanlar yaşıyor, diğer tarafta Hristiyanlar yaşıyor gibi bir durum yok. İç içe geçmiş. Gerçekten çok güzel bir kültür. Bakın şurada da şöyle güzel bir cami görüyoruz. Burayı birazcık Üsküp'e de benzettim açıkçası. Üsküp'te de Türk çarşısı vardı. Bakın şöyle sokaklar falan muhteşem gözüküyor. Dün pazar günüydü. Pazar günü de çok kalabalıktı. Şu anda pazartesi günü yine çok kalabalık. Sezon açıldığı an buralar çok kalabalıklaşıyor. Dün ben buraya gelirken havalimanında İzel'le tanıştık. Kendisi burada yüksek lisans öğrencisi ve uzun zamandır burada yaşıyormuş. Ayrıca bir Boşnak kendisi. Burası hakkında bana çok inanılmaz güzel bilgiler verdi. Ve bütün işlerimi aslında, buradan da tekrar teşekkür ederim, kendisiyle hallettik. Para bozdurma, sim kart olsun, ne yenir ne içilir bana buralarda gösterdi. O yüzden aslında bu videoda onun anlattıkları üzerinden ben size göstereceğim. Yani Bosna Hersek'te yaşayan birinin tecrübelerini size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Özellikle tabii ki de en çok merak edilen konu havalimanından buraya nasıl ulaşabilirsiniz? Hepsine dostlar yavaş yavaş videonun akışında değineceğim. Şimdi Osmanlı zamanından kalma aslında Baş Çarşı'nın bu tarafında geziyoruz sizinle. Şöyle bakın, bol bol kafe var. Ve kafeler dolu. Şunu gözlemledim. Bosna Hersek'te yaşayanlar böyle kafelere çıkmayı, barlara çıkmayı, dışarıda yemek yemeyi çok seviyorlar dostlar. Bunu gelir gelmez gözlemledim. Sokaklar inanılmaz kalabalık çünkü. Burada her yerde böyle cami görüyoruz, medrese görüyoruz. Evet, şu anda tam karşımızda Sevil Çeşmesi'ni görüyoruz. Burası aslında Saraybosna'nın meydanı, girişi. Öyle söyleyebiliriz dostlar. Hemen şuradan tramvaylar kalkıyor. Bu arada tramvaylara binmek için de para veriyorsunuz. Şoför size ufak bir böyle kart veriyor. Onunla beraber tramvayları da buradan gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim öğrendiğim kadarıyla henüz daha tramvaya binmedim ama şehirde böyle bir U atıyor.
Zaten diğer videolarda tramvayı kullanacağız. Farklı yerlere gitmek istiyorum çünkü oralara ulaşım tramvayla oluyor. Rivayete göre de bu çeşmede gelip bir defa su içersen tekrar Bosna Hersek'e döner misin dostlar? Ben de birazdan gelip suyumu içeceğim. Tekrar gelmek istiyorum çünkü çok beğendim. Çok tatlı bir yer. Şuradan şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Arkada yemyeşil dağlar. Böyle çok tatlı, çok güzel bir tane. Pazarın içinden geziyoruz. Burada yine böyle bakın. Forma satışları. Tabii olmazsa olmaz. Bu arada inanılmaz acıktım dostlar. Tabii ki de ne yiyeceğiz? Burek. Burek diyorlar sanırım. Börek değil de burek. Şimdi bir bureğin de tadına bakalım. Dün güzel bir yere gittik. İzel beni götürdü. Daha az biliniyor ama daha lezzetli dedi. Umarım orayı bulabilirim. Şimdi bakalım sizinle beraber hem şöyle etrafı gezeriz hem de orayı ararız dostlar. Hello. Bu arada size havalimanından buraya nasıl gelebilirsiniz? Bunun hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Çok ufak bir havalimanı. Hemen böyle çıkıp karşı tarafta otobüse binebilirsiniz. Otobüsün saatlerini de internetten kontrol edebilirsiniz. Ben yine zaten çekip bu videonun bu kısmına ekleyeceğim o saatleri. 5 Bosna marka karşılığında. Bundan sonra marka KM diyeyim daha pratik olsun. 5 KM karşılığında direkt Başçarşı'ya gelebilirsiniz dostlar. O da aklınızda olsun yani. Ulaşım konusu da gayet kolay. Tabii yine taksiye binmek isterseniz taksiler de mevcut. Bakın burası Kafe Divan. İzdivaç kafesi olarak geçiyormuş. Buraya böyle erkekler, kadınlar gelip otururlarmış. Böyle birbirleriyle tanışmak adına bir sosyal bir ortam kurarlarmış. İlginç. Böyle gözüküyor. Gayet güzel bir hanın içinde. Tabii ki de sadece o amaçla olduğunu düşünmüyorum. Öyle de değil zaten. Ama genel konsept o şekildeymiş. Yani burada böyle bir tarihi bir anlamı varmış buranın. Gayet de güzel bir kafe. Böyle bir hanın içinde dostlar. Tabii burada da bakın bir Gazze'ye destek mesajı da var. Kafe Divan. Biriyle tanışmak isterseniz Kafe Divan'ı tercih edebilirsiniz. Güzel. Bakın şuradan bir de böreklere. Baklavalar. Ya süper gözüküyor. Bayağı iyi gözüküyor baklavalar. Dostlar exchange ofisleri. Hemen o konuya da geleyim. Havalimanında hiç para bozdurmanıza gerek yok. Zaten çok fazla komisyon alıyorlar. Şehir merkezine gelince Başçarşı'ya girdiğiniz an böyle sağlı sollu her yerde sizi karşılayacak, para bozdurabileceğiniz yerler. Para birimi hakkında size biraz bilgi vereyim hemen. Bu 50 mark. Şöyle gözüküyor. Pembe. Güzel bir para birimi. Şu andaki bunun güncel kur değeri Türk parasıyla 895 lira. Buradaki en düşük asgari ücrette 1400 lira civarıymış. Ev kiraları da genelde böyle 400-500 arası değişiyormuş. Yani burada benim anladığım kadarıyla ve İzel'den öğrendiğim kadarıyla hayat rahat geçiyor, güzel geçiyor. İnsanlar bazı şeylere daha kolay ulaşabiliyorlarmış. Yani maddi yönden iyi durumdalarmış. Evet dostlar, bulabildim burayı. Okla Gija 1946 diye bir yer. Güzel bir yermiş. Çok popüler değilmiş ama börekler burada daha güzelmiş. Şimdi şöyle içeri de gireceğiz zaten. Bakayım dışarıda da menü var. Hem beraber fiyatlara da bakalım şöyle sizinle. Tabii Makedonca yazıyor. Evet, genelde 5 KM dostlar börekler. Kiloluk olarak da tabii satılıyor. Şimdi bakalım içeri gireyim ben. Şöyle birkaç tane güzel börek seçeyim. Şöyle bir beraber tadımını yapalım. Evet, ben kıymalı böreğimi aldım. İşte Instagram'a falan kısa video çektim. Şey dedim orada, hayatımda ilk defa kıymalı börek yiyorum. Yıllarca kandırılmışız. Şuna bakar mısınız dostlar? İç malzemesine. Tam anlamıyla işte kıymalı börek böyle olmalı ya. İnanılmaz gözüküyor. Şöyle tekrar göstereyim. Çayım burada. Türk çayı da söyledim. Ayran da var, yoğurt da var. Dün onunla yedim. O da gayet güzeldi. Bu sefer canım çay istedi. Bunun için dostlar 180 lira ödedim çayla beraber. Şöyle şimdi de tadımını da yapayım sizin için. Beraber şöyle bir tadına da bakalım. Valla dostlar muhteşem ya. Sadece bu böreği yemek için bile buraya gelinir. Size öyle söyleyebilirim. İçeride bu arada patateslisi var. İşte ıspanaklısı, peynirlisi. Hani eğer kıyma et sevmiyorsanız onları da değerlendirin. Buranın adını ben zaten açıklama kısmına bırakayım. Oldukça yakın. Söylediğim gibi hemen Başçarşı'da bulunuyor zaten. Başçarşı'nın Avusturya Macaristan tarafına değil de bu tarafa gelirken diğer tarafa sırtınızı vermeniz gerek oraya. Konumunu bırakayım dostlar. Buraya gelin. Burada şöyle kendinize güzel bir börek, yanına da çay ya da yoğurt söyleyin. Böreğimizi yedik. Çok lezzetliydi ya. Börek gerçekten buraya gelince her sabah yenebilir. Türkiye'de bazen yiyince böyle yağlı oluyor. İnsanın midesini falan rahatsız ediyor ya. Burada öyle bir durum söz konusu değil.
İnanılmaz lezzetli yani. O bir porsiyonu, ki ben normalde böyle çok yağlı şeyler sevmem yemeği, götürüyorum yani. Bakın burada da yine börekçiler. Burası böyle börekçiler ve cevai deniyor diye hatırlıyorum. Köfte. Onun da tadına mutlaka bakacağız. Çocuk yanıyordu çocuk. Hadi bakalım. Böyle hep ufak ufak, bakın, ara sokaklar var. Kafeler, barlar, publar. Bu tarafta fazla pub yok tabi. Diğer tarafta, o tarafa da zaten sizinle şimdi birlikte yürüyeceğiz. Bir yerlerde bir de Türk kahvesi içelim ya. Türk kahvesiz de olmaz. Şöyle magnetlere bakalım mesela. Hediyelik almak isterseniz 2K'ymış. Bir de bu para birimini çok sevdim. Böyle düşük miktarlarda yanınızda çok para taşımanıza gerek olmuyor. Genelde her şey böyle 5Km, 10Km, 1Km, 2Km. Şöyle bakın, güzel sokaklar. Merkez burası. Toplanma kısmı bu arası. Bu arada dostlar, buraya kışın gelecek olursanız yoğun kar yağışı oluyormuş ve hava gerçekten çok soğuk oluyormuş. Aynı zamanda da bu yerler falan hep buz tutuyormuş. Aklınızda olsun yani, kışın gelirseniz sert koşullarla karşılaşacaksınız. Bunu da değerlendirin derim. Yine bol bol hediyelik eşyalar var. Evet, şimdi baş çarşımıza girdik tekrardan. Bunun neler var? Söylediğim gibi bakın, böyle güzel güzel kafeler. Yine burada da. Genelde ufak bu arada. Öyle çok büyük değiller. Sağ burası da varmış. Sadece bence bu baş çarşıyı gezmek için yarım gününüzü ayırabilirsiniz. Öyle söyleyebilirim size. Yarım günde dostlar burası gayet güzel bir şekilde gezilir. Börek yenir. Olmadı üzerine bir de köfte gider. Vallahi gayet de keyifli olur. Bakın, dedim ya videonun başında da, restoranlar hep dolu. Hadi, acaba dedim dün pazarda hani herkes dışarıda, işte pazar günü mü dolu diye. Yo, hayır. Hafta içi de dolu. Bakın, nargile. Her yerde nargile var. Özellikle bu Osmanlı tarafı dedim ya. Bakın içeride de. Herkes nargile içiyor. İnanılmaz seviyorlar nargileyi. Nargile her, yani Makedonya'da böyle, işte Bosna öyle. Benim gitmediğim diğer Balkanlarda da duyduğuma göre nargile, nargile, nargile. Her yerde nargile. 8Km, 9Km, 10Km restoranlar. Güzel ya, fiyatlar öyle çok uç noktalarda değil yani. O yönden sevdim. Gazi Hüsrebegov Bezistan diyor. Şöyle burada böyle bir pasaj da var. Bakın mesela şunlar 10Km'ymiş. Güzel. Dostlar, burası az önce size dışarıdan gösterdiğim pasajın iç kısmı. Bence hediyelik eşya ya da böyle o tarz bir aksesuar falan almak isterseniz mutlaka buraya uğrayın. Her şey var burada. İşte magnetler, Bosna Hersek'e, Saraybosna'ya özgü şeyler. Mesela şapkalar olsun, işte atkılar, bereler. Onun dışında bu tarz böyle, bakın, farklı hediyelikler. 3 tanesi 5Km. Güzel. Daha da uygun geldi bana açıkçası dışarıdan. Tabi birazcık pazarlık da yaparsınız. Mesela şu 40Km'ymiş dostlar. Ama şık duruyor ya, güzel yani. Yani bir kere gelince böyle Türk kahvesini falan da içmeyi seviyorsanız bence 40Km verilir. Mesela bu da 40Km'ymiş. Genelde fiyatlar benzer. Güzel. Burası da hemen söylediğim gibi baş çarşı. Hatta şöyle beraber sizinle şimdi çıkalım. Çıkışını da göstereyim size. Dışarıdan da bir göstereyim de yolunuz buraya düşerse. Buraya da girmeyi ihmal etmeyin derim. Şöyle göstereyim. Hacı Hüsrebegov Bezistan diyor. Güzel. Direkt çarşıdayız. Evet, sim kart için bu tarz büfeler var. Bakın şöyle. Bunlardan farklı farklı ileride de noktalar var. Ben buradan mı aldım tam hatırlamıyorum. Buradan alabilirsiniz dostlar. Şimdi ben sim kartı da şu kısma koyuyorum. Benim markayı. Şu anda ben aktifleyebildim sim kartı, fakat iPhone kullanıyorsanız bir noktada bir değişiklik yapmanız gerekiyor hücresel ağ ayarlarında. Onu yorumlar kısmına yazarsanız ben dilimin döndüğünce size ifade edebilirim. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olup yorum yapmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Ücretsiz bir şekilde böyle destek verebilirsiniz. Hat konusunda da eğer bir problem yaşarsanız Instagram Gestek'te beraberiz, aynı isimde. Oradan da bana tekrar ulaşabilirsiniz. O şekilde de size yardımcı olabilirim. Hat konusu da böyle yani, o büfelerden ben 20Km karşılığında aldım. 15 GB artı 5 GB da bonus vardı, yani 20 GB. 20Km bence uygun bir fiyat. Gazi Hüsrev
müzesiymiş. Burası da dostlar cami. Camiyi de şimdi size göstereceğim. Caminin içine girdim. Şöyle ortasında çok güzel bir çeşme var. Cami de gerçekten muhteşem gözüküyor. Bakın dışarıda da ibadet yapılıyor. İçeride de tabii ki de yapılıyor. Şimdi içeriye bir bakacağım. Gezip gezilmediğini bilmiyorum. Beraber gezeriz eğer içeriği de geziliyorsa. Burası Osmanlı mimarisinin en göze çarpan eserlerinden biriymiş. Bosna Sancakbeyi Gazi Hüsrev Bey tarafından 1531 yılında Mimar Sinan'a inşa ettirilmiş. Yani bir Mimar Sinan eserini aslında şu anda görüyoruz. Zaten hani muhteşem olmaması beklenemez. Mimar Sinan'ın yaptığı bir eserin gerçekten çok güzel dostlar. Baksanıza güzel. Gerek Müslümanlar, gerek farklı dine mensup insanlar da Başçarşı'nın içinde bulunan bu camiye geliyorlar. Müslümanlar tabii ki de ibadetini yapıyor. Müslüman olmayanlarsa bu güzel camiyi geziyorlar, görüyorlar. Hemen Başçarşı'nın girişinde, zaten burayı görmeme imkanınız yok dostlar. Çok güzel. Şimdi ben şöyle biraz daha yaklaşayım. İçini dışını güzelce bir gezeyim. Evet dostlar, ara sokaklarda gezelim. Bakın. Bu böyle arka sokaklara kendinizi biraz Başçarşı'dan atınca sizi böyle kafeler karşılıyor. Şimdi burada böyle çok güzel eserlerin olduğu, baksanıza güzelliklere. Bir noktaya geldim. Şu kağıtların fiyatını soracağım. Şunları sordum. Şunun için sanırım 240 km dedi. Ya da bir ufağı olabilir. Ama çok güzel gözüküyor dostlar. Baksanıza. Şimdi bakalım şu kağıtlarınla ben fiyatını öğreneyim de. Şunlardan belki alırım ya. Kendim çerçeveletirim. Evet, fiyatını sordum. Bunlar da 40'mış. 40 km. Bence uygun. Diğeri 240 km tabii birazcık yüksek. Ama o 40 km'lik kağıttan alıp çerçeve yaptırabilirim sanki. Güzel olur. Ohrid'de de vardı bunun aynısı. Orada da bir kağıt fabrikasından almıştım. Yine aynı şekilde evde kendim gittim, bir çerçevelettim, astım. Yani çok hoşuma gidiyor. Her böyle gelip geçerken bakıyorum. Bir de el işçiliği olması tabii ayrıca ekstra bir keyif katıyor bence. Güzel. O kağıtları unutmayalım dostlar, buranın yerini. Nasıl unutmayacaksak bilmiyorum. Unutturmayın siz bana. Almış olarak döneyim. Bu kısma eğer aldıysam mutlaka fotoğrafını koyacağım. Devam edelim. Şimdi şehrin farklı keyifli bir noktasına geldik. Başçarşı hemen arkamızda kaldı. Yani gayet yakın, yürüme mesafesi. 1-2 dakika öyle söyleyebilirim. Şu aslında bizim şu anda yukarıda gördüğümüz dağlar, şuralarda Dinar Alpleri olarak geçiyor. Saraybosna şehri de bu Dinar Alplerinin altındaki Saraybosna Vadisi'nin üzerine kurulmuş bir şekilde. Yukarıdan bakınca, uçaktan siz de gelirken mutlaka bakın. Böyle uzun bir çizgi gözüküyor. O çizginin sağ ve soluna konumlandırılmış şehir. Aslında işte bu şehri ayıran nehir de burası. Bir sürü böyle köprü görüyoruz burada. Bazıları yeni yapılmış, bazıları daha eski. Valla şehrin bu kısmında çok güzel. Bakar mısınız güzelliğine? Hemen Başçarşı arkada. Bakın şu aradan pıtı 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 çıkabilirsiniz. Videonun başlarında hatırlıyorsunuz, bu tramvaylar bir U atıyor demiştim. Yani böyle şehirde böyle bir dönüyorlar. İşte bakın mesela buradan şu anda bu tramvay 3 numaralı tramvay Başçarşı'ya doğru gidecek. Yani Başçarşı'nın oradan da buna binebilirsiniz. Aklınızda olsun dostlar. Ya da gelip buradan da binebilirsiniz. Buradan binerseniz oturma imkanınız daha yüksekmiş. Onun da bilgisini aldım. Çünkü diğer tarafın çok kalabalık olduğunu söylediler. Ben de kullanacağım zaman buraya gelip kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Oldukça eski ya tramvaylar. Bu arada bu tramvaylar Konya'dan gelmiş. Konya'da eski kullanılan tramvaylardanmış. Bol bol sık sık arızada yapıyormuş. Tabii ki de zamana yenik düşmüşlerdir diye tahmin ediyorum ben de. Sonuçta eski tramvaylar. Ama şehir huzur verici bir şehir. Baksanıza. Zaten şu ortasından böyle nehir akan şehirler, ilçeler hep güzel oluyor. Türkiye'de de böyle. Birgi'de de vardı hatta bu, hatırlıyorum. Orası da mesela çok keyifliydi. Şurada bakın böyle sarı bir ev var. Güzel gözüküyor, tatlı. Ve işte yine 3 numara. Genelde 3 numara geçiyormuş. Tramvay gidiyor. Şu anda tarihin akışının değiştiği bir noktadayız. Bütün dünya haritasının belki de sil baştan tekrar yazıldığı, en azından Avrupa bölgesi için 1. Dünya Savaşı'nın başladığı yerdeyiz. Burası Latin Köprüsü. Şöyle gözüküyor. Bu köprü ve bu civarında Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand, ki tarih derslerinden çok iyi hatırlarız kendisini. Biliyorsunuz asıl neden bu değil. Bu bir kıvılcım sadece, yoksa bir sürü farklı tabii ki de siyasi, ekonomik boyutları var savaşın. Fakat ilk ateş, ilk kıvılcım burada oluyor. Bir Sırp milliyetçisi tarafından eşiyle beraber şehri gezerken tam bu noktada öldürülüyor. Şöyle bakalım, köprümüz burada. Ve tabii ki de burası her zaman dolu. İnsanlar geliyorlar burada, bakıyorlar. Hatta şimdi yanına geçelim dostlar, fotoğraflarına da bakalım.
Trafik kurallarına uyulan bir bölge. Her zaman ışıkları bekliyoruz. Ve evet, ışık yandı. Artık geçebiliriz. Şu anda burası boş ama ben gözlemliyorum. Mutlaka bir tur grubu, farklı bir şey buraya geliyor tabii ki de. Bakın o dönemde. Burada halkı selamlıyor. Tam aslında bakın şu yanda görüyoruz. Hala aynı taşlar var. Tabii o zaman at arabasıyla geziyorlar. Tam dostlar bu noktada. 1914. Burada dünyanın kaderi değişiyor. İlginç. Söylediğim gibi tam şu noktada tarihin akışı değişti. Hep tarih dersinde duyardık, hatırlarsınız. İşte aslında özel sebebi, ana sebebi gibi şeyler. Fakat fitil burada ateşleniyor. Ondan sonra da zaten dünya bambaşka bir noktaya gidiyor. Hatta 2. Dünya Savaşı'nı almayan tarihçiler olduğunu da biliyorum. Şöyle ki hani o 1. Dünya Savaşı'nın devamıydı. Dünyada sadece tek savaş yaşandı diyenler de var. Gerçekten düşününce şu zamana kadarki bütün dönemi etkilemiş bir nokta. Bosna'ya gelirseniz mutlaka orayı da görün derim. Ve taşlar aynı. Fotoğraftakiyle şu taşlar aynı. Genç. Hemen oranın karşısında böyle yemyeşil çok güzel bir tane park var. Baksanıza güzelliğe. Hisler gibi. Şehrin hemen yanında. İnsanlar oturuyor, gençler. Dün İzel'le biraz konuştuk. Hani buradaki halkın yaşayış biçimi hakkında. Şeyi söyledi, çok sakinlerdir. Özellikle mesela hizmet sektöründe veya normal hayatta da işte yavaş yürürler. Hiç acele etmezler. Her şeyi sakin yaparlar. Burada da onu çok zaten rahat bir şekilde şu an ben de gözlemleyebiliyorum. Gerek çarşının içinde gerek burada. İnsanlar sakin dostlar. Öyle aceleleri yok, bağırma çağırma yok. Herkes kendi hayatına bakıyor. Ya onu direkt hissedebiliyorsun. Burada bir koşturmaca yok bizdeki gibi. O yönden de böyle şehirler benim için her zaman güzeldir. Her zaman severim. Aynı zamanda yine İzel'le de konuştuk. Ben de gördüm. Her yerde müze var. Sanat etkinliği var. Ya inanılmaz kültür aktiviteleri yoğun bir şehirmiş Saraybosna. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum açıkçası. Fakat hem gezerken gördüm hem de dinlediklerim, duyduklarım. Ya şöyle söyleyeyim, bütün bir ayı işte konser, tiyatro, sinema ya da daha farklı aktivitelerle doldurabilir misiniz? Ve bunların fiyatları da oldukça uygunmuş. Mesela güzel bir konser dinlemek isterseniz işte 5 KM falan vermeniz gerekiyormuş girişte. Yine aynı şekilde tiyatro oyunları falan da gayet uygun. O yönden de Saraybosna kendini geliştirmiş dostlar. Yani mesela burada yaşamak isteyen için olabilir. Belki bu videoyu izleyip hani bir Bosna'ya yerleşebilir miyim diye düşünen biri. İlk izlenimlerim 2 gündür buradayım. Bence süper. Hani tabii kışın bilmiyorum şimdi. İklim, ben güzel bir iklimde geldim. Kışın ne kadar soğuk olur bilmiyorum ama şehrin hissiyatı, yapılabilecek sosyal aktiviteler, bunları duyunca neden olmasın diyorum. Ekonomik anlamda da iyi olduğunu biliyoruz zaten, öğrendik. Bilmiyorum, fena değil ya dostlar, ne dersiniz? Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Valla hemen bakın, baş çarşı bitti. Ferdinand'ın öldürüldüğü yeri gördük. Buraya geldik. Buradan sonra da şöyle hemen arkada göstereyim. Artık biraz tırmanmaya başlıyoruz. İnsanların oturduğu, daha böyle evlerin başladığı, daha da sessizleşecektir diye buralar tahmin ediyorum. Bakalım, belki fırsat bulursak yukarılara da çıkarız. Bu arada videoda nelerden bahsettik? Havalimanından nasıl geldik? Sim kart olayına girdik. Para bozdurmaya girdik. Market alışverişi ben de henüz yapmadım. Dün gittiğimde kapalıydı. Size ama yapılabilecek yeri mutlaka göstereceğim bu videoda. Hatta ben yavaş yavaş Avusturya Macaristan tarafına doğru yürüyüşe geçeyim. Buraları güzelce gezdiğimizi düşünüyoruz. Tabii çok ara sokak var. Ve o ara sokakların hemen hemen hepsinde böyle kafeler var. Çok güzel. Hepsini göstermem mümkün değil. Siz de geldiğinizde bol bol ara sokaklara girmekten çekinmeyin. Güvenlik konusuna da değineyim. Güven gayet güvenli dostlar. Hiçbir problem hissetmedim. Öyle söyleyebilirim. Bosna için konuşuyorum. Dediğim gibi herkes kendi halinde. Dilenciler tabii ki de var. Tek tük. Ama öyle hani çok ısrarlı ya da çok rahatsız edici bir nokta olmadı. Mesela Üsküp'te daha da fazlaydı. Çok fazla dilenci vardı. Burada o kadar çok görmedim. Öyleydi. Ben biraz şuranın tadını çıkartayım. Ondan sonra videoya devam edelim. Şimdi sahil kısmından çıktım. Avusturya Macaristan yapılarının hakimiyet sürdüğü o bölgeye doğru yürüyorum. Karşımda çok güzel bir tane katedral var. Şöyle gözüküyor. Gezmek istiyorum burayı da, bakalım. Burada yine böyle kafeler. İnanılmaz bir kafe yoğunluğu var. Her yerde güzel güzel böyle kafeler var. Vallahi fiyatlar da uygun. Daha önce de belirttim. Mesela alkol fiyatlarından size birazcık bahsedeyim. Biralar mekanlarda 4 km, 5 km, 3 km oralarda değişiyor. Genel ortalama bir fiyatta 5 km. Bira içmeyi seviyorlar.
Bakın abilerimiz oturmuş burada güzel güzel bir öğlen biralarını içiyorlar. Ve karşıda katedralimiz. Katedrale doğru şöyle bir yürüyelim, bir yanına bakalım. İsa'nın kalbi katedrali olarak da geçiyormuş. Papa'nın burayı ziyaretine ithafen yapılmış 19. yüzyılda. Pazar günleri ibadet oluyormuş dostlar içeride. Şu anda içini ya internette kimi geziliyor yazmış, kimi gezilmiyor yazmış. Açıkçası kapıda duvar vaziyette. Şöyle bir çevresine bakalım ama bir arka sokağa da gidelim. Hem de burada böyle etrafı gözlemleyelim, neler var neler yok. Bu tarz şehirlerde böyle insanlar neler yapıyor. İzlemek de benim için ayrıca bir keyif. Bilmiyorum siz seviyor musunuz yurt dışında böyle insanları gözlemlemeyi falan. Güzel yemek kokuları geldi ama. O kadar börek yedik ama daha acıkmadık bakalım. Graska Tırnika denen noktaya geldik. Burası bir pazar. Şimdi beraber içeride gireceğiz zaten. Bir et pazarı. Doğru kelime mi? Evet, et pazarı. İçeride, daha doğrusu şarküteri diyeyim. Şimdi bakalım içeri girip göreceğiz. Nasılmış? Şöyle bir girişi var. Burada yine bir market görüyorum. Hediyelik eşyalar. Ve evet, içeri girdik. Burada böyle bir sürü farklı etler görüyoruz. Hello. Şöyle göstereyim. Güzel bir pazar. Şöyle gezelim. Merhaba. Bakın burada da. Dostlar, peynirler, etler, şarküteri ürünleri, tereyağlar, yumurtalar. Valla aslında böyle yemek yapabileceğiniz bir otelde kalıyorsanız mesela gelinir buradan bu etler alınır. Üzerine evde şöyle güzel bir kahvaltı yapılır. Hello, merhaba. Nasılsınız? Şimdi burada geldik. Tadabilirim. Tamam. Şöyle bir tadımını yapalım. Nasılmış? Oldukça güzel. Sucuk gibi bizdeki. Ona benziyor tadı. Bu da pastırma gibi. Şöyle bu da böyle gözüküyor. Şunu da bir tadalım. Vallahi çok lezzetli. İkisi de harikaymış. Teşekkür ederim. Burada böyle dostlar tadımla yapılıyor. Vallahi oldukça lezzetli. Böyle bir pazar burası da. Gelirseniz böyle kısaca hemen gezersiniz. Alacağınız bir şeyler varsa alırsınız. Ondan sonra da tura devam edersiniz. Burası da yine Başçarşı'da bulunuyor. Başçarşı'nın Osmanlı tarafı değil, Avusturya tarafının başladığı yer, katedralin çok az ilerisi. Evet, yürüdük. Bu noktaya ulaştık. Söylediğim gibi buradan sırtımı versem ve dümdüz arkaya gidersem Başçarşı. Bu arada ATM'ler de var. Bunlardan da para çekebilirsiniz. Ziraat'in ATM'si de var. Fakat ne kadar komisyon alıyor bilmiyorum. Sönmeyen ateş, yani ebedi ateş de deniyor. Bosna Hersek'in Saraybosna kentinde 2. Dünya Savaşı'nın askeri ve sivil kurbanlarına yönelik bir anıt. O zaman yapılıyor ve sönmeyeceği söyleniyor. Gerçekten de sönmüyor dostlar. Ne zaman gelirseniz gelin bu anıtı bu şekilde böyle yanarken göreceksiniz. Güzel. Bakü'de hatırlıyor musunuz? Şeyi ziyaret etmiştik. Serduş dergahını. Orada da bu tarz böyle bir yanmayan ateş vardı. Birazcık bana orayı anımsattı. Tabi orasının hikayesi çok farklı. Ama bu tarz böyle sönmeyen ateşler şehirlerde güzel turistik bölgeler olarak kendine yer buluyor. Sönmeyen ateşler iyidir her zaman. İlgi çekicidir. Şöyle ara sokaklar. Bu ara sokaklara hep böyle girip gezmek lazım. Güzel şeyler oluyor içinde, böyle güzel gizli saklı kalmış kafeler. Aklınızda olsun, yani vaktiniz olursa. Ben yarım gün dedim ama bir günde ayırıp böyle tüm şehri keşfedebilirsiniz. Gayet keyifli. Bakın mimari değişti. Videonun başında daha böyle ufak binalar görüyorduk. Ufak bir Türk çarşısı görüyorduk. Şimdi ise tam tersi. Bakın mesela şu sokaktan bir dalalım. Şöyle içeri doğru girelim. Dışarıda çöpler var. Burası lüks bir İtalyan restoranıymış. Güzel pizzaları varmış. Güzel bir restoran karşılıyoruz. Halbuki dışarıdan bakınca böyle eski püskü, içeride bir şey beklemezsin. Fakat işte söylediğim gibi her ara sokak özel olduğu için içeride böyle güzel yerler sizi karşılayabiliyor. En önemli şeylerden biri de yabancı bir ülkeye gelince bence alışverişi nereden yapabilirim? Amco buranın en meşhur alışveriş yeri imiş. Amco diye yazılıyor. Şöyle şehrin farklı bölgelerinde de bu Amco'lara ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ben bir içeri gireyim, alışveriş yapayım. Devam edelim. Ben Amco'dan çıktım. Alışverişimi de yaptım. Şöyle göstereyim. 1,5 litre su 0,85. Bir tane de ufak aldım, yarın yanıma alırım diye. Ona da 0,55
KM verdim. Bir tane de aslında duş jeli aldım dostlar. O da şuradan şöyle göstereyim. Onun için de 5 KM verdim. Maalesef dünyanın her yerinde şu duş jelleri ve Nutella pahalı oluyor. Daha henüz hiç ucuzuna denk gelemedim. Hostelde de yoktu. Baktım duşta. Artık aldım yanıma. Zaten Türkiye'ye götürürüm. Orada da kullanmaya devam ederim. İlk Bosna Hersek videomun sonuna geldik artık. Bugün sizinle beraber Saraybosna'yı neredeyse altını üstünü getirdik. Her yerini gezdik. Börek yedik. Köfteyi yemedik. Çok acıkmadım fakat onu da ilerleyen bölümlerde mutlaka deneyeceğim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kanala abone olup videoyu beğenip yorum atabilirsiniz. Ayrıca bu seyahatlerime destek vermek isterseniz süper teşekkürler veya katıl butonundan da destek sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi bakın kendinize.